Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında kolaylıkla örebileceğiniz ve çok şık, harika bir bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İki şişle örülen ve ayakta da harika duran bir model oldu. İlk defa örgüye başlayanlarınız da kolaylıkla örebilirler. Eğer videolarımı, anlatımlarımı faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Ve bu videomun altına yeşil kalplerinizi bekliyorum. Gerekli malzemelerim 2 renk patiklik ipim var. Krem ve yeşil renk kullandım. 3 mm şişlerim var. İplerim patiklik ip ve bir adet de iğnem var. Öncelikle yeşil rengimle örmeye başlayacağım. İpimi ben boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. Ve 70 ilmek atarak başlıyorum. Büyük küçük ayak numaraları için 2 ilmek eksik fazla başlayabilirsiniz. Böyle ilmeklerimizi gevşek atalım. Çok sıkıya bir ilmek atışı yapmayalım. İlmekler arasındaki bakın şu ayrıntıyı dikkat edelim. Esnek olsun. Şimdi böyle 70 ilmek atalım. 70 tane ilmeğimi böyle şişime attım. Başlangıç ipim burada. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeğimi örmeden şişime aldım. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar gidelim. Son ilmeğime geldim. Bunu her zaman düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkmış oluyor. Bakın örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Şöyle. Yine ilk ilmeği örmeden alalım. Diğerlerini ters olarak örelim. Bu şekilde bir diş haroşa sırası oluşturduk örgünün ön yüzünde. İlmekleri ben örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sıralarını bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi bir diş haroşa sırasını oluşturalım. İkinci diş haroşa sırasında örelim. Örgünün arka yüzüne geçtiğimizde krem rengimize geçiş yapacağız. Evet, bakın örgünün ön yüzünden bir iki diş haroşa sırası ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde krem rengimi bu ipime bağlıyorum. İplerimi koparmadan ilerliyorum. Şöyle bakın düğümledim ve artık krem rengime geçiş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Böyle ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum ve renk geçişini sağlıyorum. Evet, örgümün arka yüzünü ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim ve bu şekilde krem rengime geçiş yaptım. Şimdi burada krem rengimle örgünün ön yüzünde ilmekleri düz olarak öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini tamamını düz olarak örüyorum bu şekilde. İlmekleri sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Evet, bakın böyle ilmekleri düz olarak ördüm örgünün ön yüzünde. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ise böyle ilmekleri ters olarak örüyorum. Krem renkli ilmeğimle örüyorum. Örgünün arka yüzündeyim ve ilmekleri ters olarak örelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle görüntüsü. Şimdi yine ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyorum. Örgümün ön yüzünde krem rengimle örerken ilmekleri düz örüyorum. Şöyle bakın. Sırayı tamamlayalım. Evet, örgünün ön yüzünde bakın ilmekleri düz olarak ördüm ve tamamladım. Görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde artık yeşil rengime geçiş yapıyorum. Krem rengimi burada bırakıyorum. Yeşil rengimle ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Evet, yeşil rengime geçiş yaptım. Bakın şöyle göstereyim.
krem rengim ve yeşil rengim. Şimdi yeşil rengimle haroşa örgüme devam ediyorum. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum ve 2 diş haroşa sırası oluşturacağım. Şimdi bir diş haroşa sırasını oluşturuyorum. 2 diş haroşa sırası ördükten sonra örgünün arka yüzünde krem rengime geçiyorum. Krem rengimle örerken ilmekleri örgünün arka yüzünde ters, ön yüzünde bakın böyle düz örüyorum. 2 defa ön yüzünde düz ördükten sonra diğer yeşil rengime geçiş yapıyorum. Böyle birbirini tekrar ederek ilerleyecek. Şöyle patiğimde de göstermek istiyorum. Bakın böyle krem kısımları ve yeşil kısımları. Krem rengimle 1, 2, 3, 4, 5 defa ördüm. Yeşil rengimle 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa ördüm. Şimdi bu şekilde bir sıraları tamamlayalım. En son 2 diş haroşa sırası yeşil rengimle ördükten sonra 3. sırayı birlikte örelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Yeşil ve krem rengi gerçekten birbirlerine çok yakışıyorlar. Bakın. Ben çok yakıştırıyorum. Sizler de yakıştırıyor musunuz? Şimdi sıralarımızı sayalım. Yeşil rengimle 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa ördüm. Krem rengimle 1, 2, 3, 4, 5 defa ördüm. Şöyle bakın. Şimdi 2 diş haroşa sırası ördüm yeşil rengimle en son. Bakın böyle. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi buradan 15 tane ilmek keseceğim. 15 ilmek buradan. 15 ilmek de şu taraftan kesilecek. Ve ortada 40 tane ilmeğim kalacak. Şimdi buradan 15 ilmeğimizi birlikte keselim. Bunun için 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. 1 ilmek eksilttim. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. İkisini birlikte ters örüyorum. İkinci ilmeği de eksilttim. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Üçüncü ilmeğimi de eksilttim. Bakın böyle keserek gidiyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Dördüncü ilmeğimi eksilttim. Böyle ilerleyelim. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Buradan 15 tane ilmeği bu şekilde kesmiş olduk. Şimdi kalan ilmeklerimle sıra sonuna kadar örelim. En sonda ilmek eksilteceğiz fakat bu örgünün ön yüzünü örerken bu işlemi yapamayacağız. Bu yüzden ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar örelim. Evet, şimdi örgümüzün ön yüzünü tamamladık. Şu taraftan 15 ilmek kesmiştik. Şimdi bu taraftan 15 ilmek keseceğiz. Bunu örgünün arka yüzünü örerken yapacağız. Bakın. Yine aynı şekilde 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. 1 ilmek eksildi. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. 2. Aynı işlemi burada da uygulayalım. 15 ilmek olana kadar devam edelim. Evet, 15 ilmeği de buradan bu şekilde kesme işlemi yaptım. 15 ilmek bu taraftan kesmiştik. Ortada 40 tane ilmeğim kaldı. Bu 40 tane ilmeğimle örmeye devam ediyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Yine haroşa örgümü örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Şöyle bakın, bu kenarı ve bu kenarı bu şekilde. Ortada ise 40 tane ilmeğim var. Bu 40 tane ilmeğimle 24 diş haroşa sırası öreceğim şimdi. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyorum. Toplamda 40 tane ilmeğimle 24 diş haroşa sırası örüp geliyorum. Evet, bakın böyle 40 tane ilmeğimle 24 diş haroşa sırası ördüm. Size bu uzunluk eğer kısa gelirse 1-2 sıra daha fazla örebilirsiniz. Şöyle
Şimdi buradan sonra artık ilmeklerimi biraz azaltacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Böyle ilmekleri 2 ters örüyorum. Bu şekilde. Böyle sıra sonuna kadar 2 ters örerek gidelim. En son şu ilmeğim kaldı. Onu da tek olarak düz ördüm. Bakın böyle ilmek sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21'e düştü. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. Burada ilmekleri tek tek örelim. Böyle tek tek örerek sırayı tamamlayalım. Örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Burada yine ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerini 2 böyle ters olarak örelim. Yine ilmekleri 2 ters olarak örelim ve ilmekleri eksiltelim. En son 2 ilmeğim kaldı. Onları da tek tek örüyorum. Birinin ters, en son düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde ilmekleri tek tek örelim. Örgünün ön yüzüne gelelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane ilmeğim kaldı. Şimdi 12 ilmeği artık kapatıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle aynı işlemi devam ettirelim. Tüm ilmekleri kapatalım. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Şöyle ipimi uzunca keseceğim şimdi. Dikmek için kullanacağım. Şöyle ilmeğimizi çekelim. Şu şekilde sıkıştıralım. Bakın şu şekilde bir görüntüsü olacak. Şimdi ipimin ucuna iğnemi geçirip geliyorum. Evet, patiğimi örgüsünü şöyle tersinden dikeceğim. Tersini çevirdim. Bakın burası haroşa örgü olduğu için bakın bu şekilde esneyebilen bir örgü türü. Şöyle. Buradaki ilmek sayısı eğer 40 ilmek size az gelirse şurada 15'er ilmek kesmiştik bakın. O ilmek sayısını azaltabilirsiniz. 12 ilmek kesersiniz. Manken ayağımıza bakın giydirdim. Bu manken ayağım benim 37 ve 38 ayak numarası. Gayet güzel duruyor. Zaten haroşa örgü dediğim gibi bakın şöyle esneyebilen bir örgü türüdür zaten. İlk bakışta size şu kısmı biraz küçük gelebilir. Öyle değil. Şimdi dikmeye başlayacağız. Öncelikle şu uç tarafına doğru gidiyorum. Buradan başlıyorum dikmeye. Tersinden dikiyorum patiğimi. İpimi biraz uzun bıraktım. O yüzden dikerken böyle birbirine girebiliyor. Şu uç kısmını böyle dikiyorum. Bu şekilde. Şöyle ilmeklerin iç taraflarından alalım. Bakın böyle karşılıklı denk gelecek şekilde. Şu kısmı bakın. Bir bu taraftan, bir bu taraftan bakın şöyle. Böyle dikerek ilerleyelim bakın şu kısmını da dikeceğiz. Şu yukarıya kadar gelelim. Evet şu kısmı bakın şöyle şuraya kadar diktik. Şimdi şu taban kısmını yani arka kısmını dikeceğiz. Şurayı bakın. Yine tersinden dikiyorum. İster şu taraftan ister bu taraftan başlayabilirsiniz. Şöyle iki parçayı birbirine eşitleyelim. Buradan aşağıdan başlayabiliriz. Şöyle ipimin ucunu düğümlemedim. Burada düğümleyebiliriz. Yine ilmekleri karşılıklı alarak yukarıya doğru dikeceğiz. Şöyle bakın. Bir bu taraftan
Bir bu taraftan, bir buradan, bir buradan. Böyle şu kısma kadar gelelim. Evet, bakın böyle dikimini tamamladım. Dikişli yerlerim şöyle şu arka kısmında. Gayet güzel, yumuşak bir dikiş oldu. Görünümü de bu şekilde. Şu kısmına ben böyle bir kenar oyası yaptım. Çok güzel de oldu. Dilerseniz bu kenar oyasını şu delikli kısımlarından böyle bağcık da geçirebilirsiniz. Pompon da yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Şimdi buraya kenar oyasını yapalım. Nasıl bir kenar oyası yaptım sizlere kısaca göstereyim. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle arkadan battım. 3 zincir çektim. Yine aynı yere sık iğne olarak battım. Sonrasında böyle belirli aralıklarla batıyorum. Bunu siz kendinize göre ayarlayın. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Sonrasında bakın böyle belirli aralıklarla battım ben. Şu şekilde atladım. Sık iğne olarak battım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Sonrasında böyle farklı bir yere atladım. Sık iğne olarak battım. 3 zincir, aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Böyle belirli aralıklarla batarak ilerledim. Evet, kenar oyasını da bitirdim. Bakın şöyle. Çok güzel oldu. Bu sizlerle birlikte video çekerek ördüğüm patiğim. Bu da benim daha önceden hazırladığım örneklik patiğim. İkisi de gerçekten çok güzel oldular. İnşallah sizler de severek, beğenerek örersiniz. Evet, bu patiğimizi hem bay hem bayan patiği olarak kullanabilirsiniz. Renklerini ona göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Bu şekilde inşallah sizler için faydalı olmuştur. Severek izlersiniz, beğenerek yaparsınız. Videomun altına yeşil kalplerinizi bekliyorum. Videolarımı, anlatımlarımı faydalı buluyorsanız, hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.